Petrodolar, altının yerini ham petrolle değiştiren jeopolitik ustalık eseri. Bugün tarihi bir illüzyonu parçalarına ayırıyoruz. Sıradan bir insana parasına neyin değer kattığını sorarsanız, birçoğu hala yanlış bir şekilde bir hükümet kasasında kilitli altınla desteklendiğine inanır. Bu, yarım yüzyılı aşkın süredir doğru değil. Modern finansal matrisi anlamak için onun temel planına bakmalıyız. 1944 Bretton Woods Anlaşması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki altının büyük bir kısmını elinde tutuyordu. Böylece sistemik bir kural kodlandı. Küresel para birimleri dolara, dolar ise altına sabitlendi. Tam olarak 35 dolar size fiziksel bir ons altını garanti ediyordu. Bu kusursuz, fiziksel bir çıpaydı. Hükümetlerin sonsuz para basmasını engelleyen kesin bir sınır. Ancak küresel bir imparatorluğu yönetmek inanılmaz derecede pahalıdır. 1960'lara gelindiğinde Vietnam Savaşı ve devasa sosyal programların ortasında kalan ABD hükümeti aşırı harcama yapmaya başladı. Kasalarında tuttukları gerçek altından çok daha fazla kağıt, dolar basmaya başladılar. Bu klasik bir sistemik hataydı ve dünyanın geri kalanı bunu fark etti. Fransa gibi ülkeler derin bir şüpheye düştü. Kağıt dolarlarla yüklü devasa kargo gemilerini karşılığında fiziksel altınlarını talep etmek üzere doğrudan New York'a göndermeye başladılar. Amerikan altın kasası endişe verici bir hızla boşalıyordu. Tüm küresel finansal mimari feci bir çöküşün eşiğindeydi. Sistem sert bir şekilde sıfırlandı. 15 Ağustos 1971'de Başkan Richard Nixon canlı yayına çıktı ve sistemin fişini çekti. Doların altına dönüştürülebilirliğinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu. Bu geçici düzeltme bugün hala yürürlükte. Bu Nixon şokuydu. Tek bir yayında para fiziksel gerçeklikten koptu. Tamamen itibari hale geldi. Kelimeler ve güvenden başka hiçbir şeyle desteklenmeyen. Ancak fiziksel bir çıpa olmadan bir para birimi hiperenflasyona uğramaya ve ölmeye mahkumdur. Amerikan doları serbest düşüşteydi. Finansal sistemi kurtarmak için Amerika'nın yeni bir çıpaya ihtiyacı vardı. Parlak bir metale değil, dünyadaki her bir ulusun hayatta kalmak için çaresizce ihtiyaç duyduğu bir varlığa, enerjiye. 1974'te ABD, Suudi Arabistan ile ustaca bir jeopolitik anlaşma yaptı. Anlaşma son derece basitti, ancak dünya düzenini yeniden inşa etti. Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Krallığı'na benzersiz bir askeri koruma ve silah sağlayacaktı. Buna karşılık Suudi Arabistan tüm petrolünü yalnızca Amerikan doları üzerinden fiyatlandırmayı kabul etti. Altın değil, yen değil, sterlin değil, sadece dolar. Dünyadaki herhangi bir ülke ekonomisini beslemek için petrol almak istiyorsa, önce Amerikan doları almak zorundaydı. Petrodolar doğmuştu. Kağıt para artık bir kasadaki statik bir altın tuğlasıyla desteklenmiyordu. Kara altına olan sürekli küresel taleple destekleniyordu. Bu yapay, sistemik talep, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık değerini anında yok etmeden neredeyse sınırsız miktarda itibari para basabileceği anlamına geliyordu. Enflasyonlarını dünyanın geri kalanına başarıyla ihraç etmişlerdi. Her ulus sadece ışıklarını açık tutabilmek için devasa Amerikan doları rezervleri tutmak zorundaydı. Ancak bu deha ürünü mimari, yıkıcı bir uzun vadeli kusurla geldi. Fiziksel altının kesin sınırı olmadan küresel ekonomi sürekli bir borç çağına girdi. Hükümetler geleceğe karşı sonsuza kadar borçlanabileceklerini öğrendiler. Bugün küresel finans sistemi matematiksel olarak geri ödenemeyecek bir borç döngüsünde boğuluyor. 1971 Nixon şoku sadece paranın tanımını değiştirmedi. Gücü fiziksel değer üretenlerden finansal defteri kontrol edenlere transfer etti. Şu anda petrodolar deneyinin son aşamalarını yaşıyoruz. Jeopolitik güç el değiştirdikçe ve uluslar yeni alternatifler aradıkça temel çatırdıyor. Çünkü tamamen bir güven illüzyonu üzerine inşa edilen, yalnızca güç tehdidi ve petrol akışıyla desteklenen bir sistem sonsuza kadar büyüyemez. Paranın gerçeklikten nasıl koptuğunu anlamak, modern dünyayı anlamanın nihai planıdır. Kasada bize katıldığınız için teşekkür ederiz.